İnsanlar çok uğraşıyor ya. Yani spor yapmak için ne bileyim başka şeyler için de geçerli tabii. Bu da ben bu videomda yani bu konuşmamda daha çok spor hakkında konuşmak istiyorum. Yani en baştan bir plan istiyorlar. Kesin böyle her şey yerinde değil mi? Planlanmış. Böyle bir şey arıyorlar. Halbuki gerek yok yani. Sonra bu planı yapıyorlar. Atıyorum hani çoğu kişi zaten daha planlama aşamasında kaybediyor. Yani daha planlamasını bitiremeden, daha en doğru jim'i bulamadan, kayıt yaptıramadan, işte en doğru planı bulamadan zaten hani bırakıp pes edip gidiyor. Ama diyelim ki bunu geçti. Diyelim ki planlamasını halletti. E sonra da başlamak yani belki başlıyor. Ama işte devamını getirmekte zaten zorlanıyor. Devamını getiremiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu yüzden ya böyle bir planlama, böyle bir her şeyi yerli yerine oturtma, böyle bir en iyisini seçme olayı var ya. Bence o çoğu insanın işte aslında başarmasının arkasındaki engel diyebiliriz. Ben öyle düşünüyorum. Yani sporcu olmak istemiyorsan, sporcu olmak istemiyorsan, böyle bir planın yoksa veya şu an lisede okumuyorsan, hani lisedeyken hadi okey. İstediğin kadar zaman ver. Hani okuyorsun arkasından spora gidiyorsun. İstersen saatlerini ver. Hani çalışmıyorsan yapacağın ekstra başka bir şey yoksa varsa bile yani sadece hani ders çalışıp okula gidiyorsan hani lise zamanları o gençliğin verdiği heyecanla yoğunlaşabilirsin istediğin kadar. Okey. Ama bir süre sonra daha böyle hayatına oturttuktan sonra mesela üniversite veya üniversite sonrası eğer profesyonel bir sporcu, bodybuilder ya da herhangi başka bir sporcu olma gibi bir hayal yoksa spora harcadığın zamanın bir planını yapman gerekiyor. Eğer sporu çok seviyorsan belki başkalarına göre tabii ki bir tık daha fazla zaman harcayabilirsin ama yine de yapman gereken başka o kadar çok şey var ki. Yani bu para kazanmak olsun, kariyerini geliştirmek olsun, yeni bir dil öğrenmek olsun. O kadar çok şey var ki kendine yani gerçekten fayda sağlayabilecek. Sana gerçekten yardımcı olabilecek. Hani gidip de bir cime işte atıyorum bir saat yol olsun sürsün. Bir saat dönüş. Trafikte falan işte. Ee, orada işte üstünü değiştir, çıkar falan spora başla. Sonra sporunu yap, tekrar üstünü çıkar. Duş alacaksan duşunu al, duş almayacaksan ne bileyim işte her türlü bir zaman geçiyor. Bence minimum bir 3 saat gidiyor. Minimum bir 3 saat gidiyor. Tabii gym yakınsa işler bir tık daha değişir ama çoğu insan evinin dibinde gittiği bir gym olmuyor. Mesela okuldayken okuldaki gym'e gidebilirsin. O güzel olur. O konuda biraz şey olabilir. Ama dediğim gibi yani her türlü çok zaman alıyor. Ee, ve bunu iyi bir şekilde kurgulamak gerekiyor. Yani gerçekten bu benim zamanıma değiyor mu? Yanlış anlamayın, ben gym'i acayip seviyorum. Gym'e de uzun bir süre gittim. Gittiğimde de okuldaki gym'e gittim tabii. Çünkü bu dediklerim yüzünden gerçekten çok zaman harcanıyor. Tabii ki diğer gym'lere de gittim.
Zincir jimlere de gittim. Böyle daha ya daha çok zincir jimlere gittim ya da böyle okulumun jimine gittim. Ama benim tercihim daha çok okulumun jimi oluyordu. Çünkü yakınlık açısından dediğim gibi direkt ders arası gidip sonra derse devam edebiliyorsun. Yani muhteşem oluyor. Öyle yapardım ben. Ve eğer yani bir jime gitmenin bana göre tek bahanesi böyle bir hani zincir jimlerden bahsediyorum. Bence tek böyle AVM'lerde falan olan alışveriş merkezlerinde veya böyle büyük jimlerden bahsediyorum. Bence öyle yerlerin hani evinin dibinde bir tane mahalle jimi varsa hadi okey. Ama böyle büyük jimle gitmenin tek bahanesi bence benim arkadaşına falan gidiyorsan. Çünkü arkadaşınla gittiğin zaman en azından bir sosyallik oluyor. Ve hani onun bir keyfini çıkarıyorsun, anlatabiliyor muyum? Bir sosyallik oluyor. Ve aslında o zamanı da harcamak için bir bahane olmuş oluyor ama bir göz atmak lazım ne kadar zaman gidiyor, ne yapılıyor. Çünkü kariyerimiz var. Kendi kişisel gelişimimiz var, dil öğrenmek vesaire. Ve bunların yanında vücut geliştirmek, kocaman olmak, eğer düzgün ayarlayamazsınız, yeter özellikle de klasik bir gencin, çok imkanı olmayan bir gencin yarım yamalak biriktirdiği parayla ekstra protein almaya çalışan, işte spor salonuna bir sürü para aktaran, işte hesaplama, yani bunlar hem maddi çok büyük bir gider hem zamansal çok büyük bir gider. Sen bunun karşılığını alıyor musun? Gerçekten düşünmek lazım. Sağlıklı mı oluyorsun? Belki 7-24 oturmaktan daha sağlıklıdır. Ama bodybuilding, ya bu söylediklerim genelde bodybuilding tarzı çalışanlar ve çok zaman harcayanlar için. Hani bunu asla sağlıkla doğru orantılı olarak düşünmemek lazım. Yani bu uğraş sağlığı maksimize etmek için oluşturulmuş, kurgulanmış bir uğraş değil kesinlikle. Yani böyle düşünüyorsan zaten yanlış yoldasınız. Bu kas gelişimini maksimize etmek üzerine kurgulanmış bir uğraş. Bunun temel mantığı bu. Sizin felsefeniz farklıdır zaten. Ben de farklı bir felsefe üzerine zaten bu videoyu anlatıyorum size. Ama normal klasik bu tarz bir uğraş yapan insanların klasik felsefesine göre ben ne kadar işte kasımı arttırırım, bunun üzerine uğraşıyorlar. Yani bunun üstüne uğraşıyorlar. O yüzden bu aslında sağlığı maksimize etmek anlamına hiç gelmiyor. O yüzden hani sağlıktır, spordur bahanesiyle gidip saatlerce hipertrofi çalışıyorsanız bence o bahaneyi bir kenara bırakın. Hele fazladan bir sürü öğün yemek, günde 5 öğün yemek falan, hani bunlar ben de yaptım daha önce. Ve bunlar yani hiçbir zaman sağlığımı maksimize etmek için değildi. Tekrar dediğim gibi hani evde oturmaktan muhtemelen daha sağlıklıdır. Hani sabahtan akşama kadar oturmaktan belki daha sağlıklıdır. Evet ama asla ve asla gidip de sağlıklı olmak için yapıyorum falan bence pek denemez. Bunun farklı amaçları var. O yüzden önce amacını doğru belirle ve buna yönelmen gerekiyor. Yani burada söylemek istediğim özeti şu. Bence önceliğe sağlık, sonra estetiği koyup minimal bir spor programı hazırlayıp bunu hayatımıza odaklarsak bu bizim için her yönden daha verimli olacaktır. Yani sağlık için çok aşırı hipertrofi yapılmasına gerek yok. Sağlık için çok aşırı hiçbir şeyin yapılmasına gerek yok. Ama hareket etmek gerekiyor. Tabii ki her şeyi de sağlığın gerektirdiği minimal ölçülerde yapmak da gerekmiyor. O da var. O yüzden ikinci seviye estetiği koydum.
sen estetik bir vücut istersin. Bunun için sağlığın gerektirdiğinin üzerinde de bir miktar çalışabilirsin tabii ki. Yani sonuçta burada robot değiliz. Sağlığımı işte maksimize etmeye çalışıyorum. Yani böyle bir şey yapmıyoruz. Burada biraz keyif de var. Ben açıkçası keyif almak istiyorum spor yaparken. Benim için bir meditasyon, bir mutluluk kaynağı hayatımda. O yüzden sadece sağlıklı olmak için ne kadar miktar gerekiyor onu yapayım. Sonra oturayım işime devam gibi bir şey de değil. Ben keyiften de yapıyorum. Ama dediğim gibi hayatımızı bir gözden geçirmek gerekiyor. Ve o hedefler doğrultusunda yapmamız gereken minimal ölçüde ne kadar gerekiyor? Bunun üzerine keyfimiz için ne kadar ekleriz? Onu da ekleyip buna göre bir spor planı yapmak en mantıklısı. Hani dediğim gibi çünkü belli bir yaştan sonra kas kütlesi ekleyeyim, daha fazla ekleyeyim, nereye kadar hani bodybuilder da değilsin, bundan para da kazanmıyorsun. Instagram'da bunun üzerine bir sosyal medya fenomeni de değilsin. Böyle ne bileyim bir Gökalp falan değilsin yani. Ya da hani böyle profesyonel bir şey yapmıyorsun onlar gibi. Anlatabiliyor muyum? Ya da bunun üzerine bir YouTube kanalı açıp da milyonlarca TL kazanmıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani bu Trend Twins'ler gibi ne bileyim ya da başka tonlarca binlerce kanaldaki gibi böyle bir para gelirinin yok. Böyle hani bir şeyler basacaksın ama en azından hani karşılığında alacaksın gibi bir durumun söz konusu değil. O yüzden hani gerek yok. Anlatabiliyor muyum? O yüzden minimal bir program. Haftada 3 defa sana bir güç kazandıracak, belli bir kas kütlesi kazandıracak bir program. Onun dışında da spora yönelmek. Spordan kastım yani atıyorum biraz kardiyo, işte koşu yapmak, ne bileyim buz pateni yapmak, ne bileyim dans edersin. Yani böyle biraz daha sana biraz atletiklik katacak bir şeyler seçebilirsin. Hani böyle biraz keyfine varmak lazım. Anlatabiliyor muyum? Haftada 2 gün atıyorum kendince bir plan oluştur. 3 gün bir plan oluştur. Bunu minimal düzeyde yap. Keyif alıyorsan üstüne yarım saat daha ekle, daha çok yap. Ama bunu senin diğer uğraşlarından çekmeyecek ölçüde yap. Benim bugünkü konuşmamda bunlardan bahsetmek istedim. Hani belki ilerleyen süreçte kendi kurguladığım düzeni de anlatırım. Nasıl yaptığımdan da bahsederim. Çünkü hayatta bir sürü şey var. Yani ben para kazanmak istiyorum daha fazla. Ben kariyerimi geliştirmek istiyorum. Ben yeni bir dil öğrenmek istiyorum. Acayip hoşlandığım sporu da hani çünkü bir miktardan sonra da bıktırıyor. Bir işe dönüyor. Hani benim için iş olmayacak düzeyde yapabilmeyi öğrenmem lazım. Bunu öğrendiğim zaman her şey harika olacak. Ve spora da bir sporcu kadar kafamı takmayacağım için orada da daha rahat olacağım. Ha bugün birazcık daha az protein almışım bilmem ne. Hani bunlar beni anksiyeteye sokmayacak. Dolayısıyla rahat bir spor, estetik bir vücut, o yaptığım antrenmanlarını da verimli bir şekilde yaparsam etkilerini de göreceğim. Hatta şunu da söyleyeyim. Çoğu zaman bakacaksınız, göreceksiniz. O haftada 5 günlerde falan yaptığınız gelişimden de muhtemelen daha çok gelişeceksiniz. Yani herkes için söyleyemem ama çoğu insana öyle oluyor. Çünkü verimi arttırıyorlar. Stresi azaltıyorlar. Ve çoğu insan da zaten hani muhtemelen
tam o düzeni tutturamıyor. Yani gerekli besini, gerekli uykuyu alamadığı için zaten bir tık da overtraining yapıyor olabilir. Ben öyle düşünüyorum. Yani çünkü bir öğrenci için zor yani. Hani gerekli yemeği almak, adam uyumuyor. Bir şeyler yiyor ama sindirmiyor. Osurup duruyor, sindirim sistemi bozuk. Anlatabiliyor muyum yani? Her tarafı sivilcelerle dolu. Hani bir şeyde bir sıkıntı var. Tam anlamıyla optimal ölçüde bir şeyleri yapmıyor. Sindirim sisteminde bir sıkıntı var. Hani ne yiyorsun, ne buluyorsa tıkıyor ağzına. Hani belli bir düzende değil. Bu düzeni kurduktan sonra hem sporda daha çok verim alıyorsun, hem de diğer yaptığın şeylerdeki verim de artıyor. Arkadaşlar bu dünya spor değil, kas geliştirme değil sadece. Bu dünyada para kazanacaksın, kendini geliştireceksin, yeni bir dil öğreneceksin. Yapacak bir sürü şey var. O yüzden sporu bu kadar, kas gelişiminden bahsediyorum. Bu hipertrofiyi bu kadar abartmayın. Abarttığınız bir dönem olur, herkesin, benim de vardı. Ama ilerleyen yaşlarda bunu hayatınızın bir parçası haline getirip diğer şeylerle uyumlu işlemesine odaklanmak lazım. Böylece hem verimi artacak, o yaptığınız az şeyden çok verim alacaksınız. Hem de yapacağınız diğer uğraşlar için de çok daha fazla zaman kalacak. Böyle. Teşekkür ederim.